Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde konuşacağımız konu savaş çıktı mı çıktı. Piyasalar diyor ki çıktıysa bana ne? Hiçbir şey yokmuşçasına piyasalar kendi halinde takılıyor. Altın beklendiği gibi çok yükselmiyor. Bitcoin, borsa ani çakılışlar yapmıyor. Piyasalar sanki tatilde. Amerika İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Fakat tesisler o kadar yerin altında ki zarar vermek çok zor. Zaten Amerika'da bu bir sembolik saldırı dedi. İran ise zenginleştirilmiş uranyum oradan çoktan taşındı dedi. Hal böyle olunca da Bitcoin 102 bin 103 bin bandından aşağı düşmedi. Ama hemen ardından İran meclisi Ürmüz Boğazı'nı kapatalım dedi. Fakat buna onay son merci vermedi. Bir nevi halkın gazını alalım harekatıydı bu. Çünkü sağda ne bir hava harekatı ne de bir deniz harekatı göremedik İran tarafından Ürmüz Boğazı'nı kapatacak. Yani boğaz hala açık ama bu söylenti Bitcoin'i biraz sarstı. 98 binlere kadar sarktı. Fakat sonrasında Ürmüz Boğazı'nın kapatılmadığı anlaşılınca tekrardan 101 bin seviyelerin üzerine çıktı. Hatta teknik olarak 100 bin 700 destek seviyesinin üzerinde kapadı. Bu mucize gibi bir şey. Savaş ortamı varken Bitcoin bu kadar sağlam durabildi. Dostlar, Ürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün %15'i geçiyor. Burası kapatılırsa piyasalar çok sarsılırdı. Ama asıl soru şu, orası kapatılır mı? Biz dedik ki kapatılmaz. Zaten de öyle oldu. Eğer kapatılsaydı petrol 120 doların üzerine çıkacaktı. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam siz geriden geliyorsunuz. Geçen hafta Ürmüz Boğazı kapatıldı. Yani nerede kapatıldı? Geçen hafta kapatıldıysa meclis niye şimdi karar alıyor? Demek ki öyle bir şey yok. Bu karar da zaten dediğimiz gibi göstermelik. Sırf halkın gazını almak için. Vay efendim 6 gemi dönmüşmüş. Sonra o 6 gemiden 3'ü tekrardan Ürmüz Boğazı'ndan geçti. Kapatılsa böyle bir şey olabilir mi? Vay efendim İran orayı kapatacakmış. Kapatsa bu sefer Amerika İran'ı dümdüz edecek. Ne hava kuvveti kalacak ne donanması kalacak. Ve şu anda videoyu çekerken aldığım son dakika haberi Trump, İran'la İsrail anlaştı diyor ateşkes için. 6 saat içinde ateşkes başlayacak diyor. Alın şimdi size hani Ürmüz Boğazı kapatılacaktı. CPM 500 Nasdaq'a bakıyoruz yatay, hatta bazı hisseler yükselmiş bile. Bu kadar bomba habere rağmen altın 3400 doların altına sarkıyor. Gümüş biraz daha güçlü duruyor ama o da çanak formasyonu testinde. Altında 3310 kırılırsa işler bozulabilir. Fakat 3400'ün üstünde kalıcı olursa yükseliş sürebilir. Yani dostlar piyasalar bu iş şimdilik büyümez diyor. Zaten ateşkes görüşmeleri de olumlu geçmiş. 6 saat sonra ateşkes başlıyormuş Trump'ın dediğine göre. Tabi bakalım taraflar aklı başında kalacak mı? İsrail ne kadar aklı başında o da çok tartışılır. Amerika'nın İran'a asker göndermesi, İsrail'in İran içinde iç karışıklık çıkartmaya çalışmaları onlar hala masada duruyor. İran ise bu süreçte ne yapabilir? Yine füze saldırılarıyla halkın moralini yüksek tutmaya çalışabilir. Ama gerçekte yapabileceği pek de bir şey yok sanki. Beklenenden az piyasalar sarsıldı fakat yine de en çok kripto paralar hasar gördü. Bitcoin'de 103 bin dolar kırıldı. 98 bine geldi. Sonra tekrardan 100 bin üzerine attı kendini. Alalım mı diyenler var. 103 bini geçmedikçe dikkatli olun derim ben. Çünkü aşağıya tekrardan gelmeler olabilir. Ama bu ateşkes bozulmazsa yüksek ihtimalle tekrardan Bitcoin yönünü yukarıya doğru çevirmiştir. Ethereum desen 2450, 2400, 2350 hepsi kırıldı. Ripple zaten darmadağın. Bu piyasalarda stop loss koymayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kripto dediğiniz şey risk iştahı varsa fırlar. Yoksa darmadağın olur. Bakın yeni altın kripto diyenler var. Fakat hani görüyorsunuz altın kadar böyle kaoslara dayanıklı değil. Altına göre çok daha esnek. Dikkatli olmak gerekiyor. Gümüş 36 seviyesi üzerinde tutunduğu sürece hala daha güçlü seyreder. 36.20'yi geçerse yeni alım sinyali gelebilir. Altına gelecek olursa savaşta bile yükselmeyen altın alınır mı derseniz bence alınmaz. Powell salı çarşamba konuşacak. Perşembe büyüme, cuma ise kişisel tüketim malzemeleri enflasyonu açıklanacak. Powell'ın 25 bas puan indirim yapması İran-İsrail savaşından daha fazla etki yaratabilir. Şimdi bizim borsa niye düşüyor? Tel Aviv borsası niye çıkıyor? Çünkü adamlar İran'ı vurduğunu ve bittiğini düşünüyor. Bizde ise ekonomi zayıf, belirsizlikler yüksek, siyaset karışık. Yani bizim borsa için bahane gerekmiyor. Zaten düşecekse düşecek. Enflasyon ve faizler ortada. Stratejimiz neydi? Elimizdekini tutmak. Paniklemiyoruz. Panik satışları yok. Önümüzü bir görelim bakalım. Neler olacak? Her an her şey değişebiliyor. Özellikle kripto gibi riskli varlıklarda stop loss şart. Bitcoin'de 98 bin destek, 103 bin direnç. Fakat bu ateşkes imzalandığı için 103 binin üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Muhtemelen bu dakikalarda çıkmıştır. Bu tür analizleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun ve beğenin. Hocam bu analizler faydalıydı, işime yaradı diyorsanız dostlarınızla paylaşın. Beğenmediyseniz de dislike atın. Ona da razıyım. Ama unutmayın bilgiyi alın, kendi stratejinizi oluşturun. Hoşçakalın.